Evet, 4 Eylül 2025 tarihinden herkese selamlar. Bugün XRP grafiğini birlikte analiz etmek için bu videoyu hazırlıyorum. Hazırsanız birlikte XRP incelememizi yapalım. Yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine doğru ilerleyeceğiz ve indikatörümüz yine her videoda olduğu gibi Ichimoku indikatörü olacak. Arkadaşlar bilmeyenler için söylemiş olalım tekrardan. Aylık grafikte bir destek seviyesi çiziyorum ve rengini açık pembe olarak belirliyorum. Şu anda aylık grafikte gayet boğa, gayet yükselişe meyilli bir grafik görüntüsü bizlere veriyor. Niye? Çünkü bütün veriler uzun vadede XRP'de şu anda olumlu gözüküyor bizim için. Verdiğim destek seviyesi şu anda aylık anlamda 2.024 diyelim ona biz. Haftalık grafiğini açıyorum. En başta hemen bir indikatörümüzle birlikte bir inceleyelim. Haftalık grafiğimizde bulutun gayet koyu, pardon, gayet kalınlaşmış bir yeşil bulut oluşturduğunu görüyoruz ki bu gayet fiyat için olumlu bir durum. Haftalıkta belirlediğim destek seviyesine hemen hemen yakın bir seviyedeyiz şu anda. Haftalık destek seviyemi turuncu renkle belirtiyorum. 2.64-2.65 seviyesi tepki bulmasını fiyatın beklediğim ve bir yükseliş hareketinin tekrar başlayacağı seviye olarak önemsediğim bir bölge. 2.65'i 2.64 normalde de 2.65 diyorum düz hesap. Bu seviyeyi grafiklerinize almanızda fayda var long yönlü işlemler için. Tabii fiyat oraya dönmeden de yükselişe geçebilir ama o bölgeyi şimdi küçük zaman diliminde de bakınca biraz daha netleştirebiliriz diye düşünüyorum. Daha başka yerler de var ama fazla grafikte çizgi olmasını istemediğim için oralara fazla girmiyorum. Daha net böyle bir görüntü elde edelim istiyorum. Daha net bir plan elde edelim istiyorum. Bu arada çene yaparken yanlışlıkla yaptığım çizimleri sildim. Grafik görünümünü şöyle bir sıfırlayayım. Şimdi günlükte ne durumdayız ona bakalım. Günlükte olumsuz bir durum mevcut. İlk olumsuz durum bulutun renginin kırmızıya dönmesi bizde satış baskısının yoğun olduğunu gösteriyor. İkinci olumsuz durum Tenkan-Sen'in Kijun-Sen'i aşağı yönlü bu bölgede bakın bir kesişim vermiş. İki defa hatta vermiş burada. İkinci olumsuz durum bu. Üçüncü olumsuz durum fiyat yani mum çubukların bulutun artık içerisine girmesi ve hatta şu bölgede bakın 1 Eylül tarihinde de aşağısında bir kapanış vermesi bunlar çok olumsuz durumlar. Dolayısıyla günlük anlamda ve Chico Span gördüğünüz gibi şu yeşil çizgiden bahsediyorum. Bu da mum çubukların altında olması günlük anlamda hala satış baskısının yoğun ve kuvvetli olduğunu bizlere gösteriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ben sizlere burada günlükte en başta şu aşağı tarafta haftalık desteğimizi söyledik ki onun daha altında daha kuvvetli bir düzeltme gelirse şu bölgenin bize bir destek seviyesi olacağını düşünüyorum. Onu da böyle mor renkle çizdim. 2.12.40 2.13 diyelim oraya da biz. Şimdi aşağıdaki destekleri anladık sanıyorum. 2.024 dedik. Ve 2.12 aşağıdaki daha alt bölgelerdeki desteğimiz ama haftalıktaki desteğimiz 2.65 dedik. Şimdi günlük anlamda artık önümüzde bir direnç mevcut. O direnç bölgemiz neresi? Hemen orayı da sizlere çizmek istiyorum. Ki zaten çalışmış vaziyette. Tekrar geldiğinde yine çalışır mı? O bölgeye gelir mi? Onu bilmiyoruz şu anda ama önümüzde bir de böyle iki tane bir kuvvetli direnç bölgemiz var günlük anlamda. Bunlardan birisi 3.05, birisi 3.18 ki burası daha önce denendiği için fiyat yukarıya doğru bir hareket yaparsa ki yapması muhtemeldir. Düşüşün bir düzeltmesini verir. 3.18.60 seviyesinden tekrar red yiyebileceğini, yemesinin daha muhtemel olduğunu şu yapıya göre günlükte düşünüyorum. Son olarak bir de 4 saatliğe bakalım. Sonrasında ufak bir değerlendirme daha yaparız. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. 4 saatlik grafiğimi açtım şöyle. 4 saatlik grafikte sevgili arkadaşlar bir desteğin hemen şu anda üzerindeyiz. Onu da beyaz çiziyorum bakın. Yani daha kısa böyle ve tepki alabileceğimiz bir yer hemen 2.79.15 yani 2.80'deyiz şu anda. Bu bölgeler yeniden bir long denemesi, long işlem kurgusu yapılabilecek bir seviye 4 saatlik grafiğe göre. Buradan tekrar şu yukarılara 3.05 ve 3.18'lere doğru bir hareket gelebileceğini düşünüyorum.
ama güvenli bir işlem mi? İki açıdan burada değerlendirirsek hep eğitim videolarında da söyledim. Bakın şu mavi çizgi Tenkan-Sen, kırmızı Kijun-Sen'i yukarı yönlü kesmiş. Bu bizim için birinci al sinyalidir ama zayıf bir al sinyalidir bu. İkinci sinyalimiz de Chico-Span, geriden gelen çizgimizde bakın şu bölgede şöyle ne yapmış? Mum çubuklarının üzerine kendisini atmış. Kırmızı bulutun altındayız. Yani 4 işaretten 2 tanesi bizim için şu anda olumlu, 2 tanesi olumsuz gözüküyor özetle. Şimdi son çizdiğim o iki çizgiyi kaldırdım tekrardan. 3 aşağı 5 yukarı sanıyorum kafamızda bir fikir oluşmuştur ve bir oyun kurgusu yapabiliriz buradan. Bir setup kurgusu yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü seviyeler gayet net seviyelerdir çizdiğim. Bunu unutmayın. Şimdi VWAP, yani hacim ortalamalarını da bulalım. En çok hacim nerede yoğun, nerede bizi önemli bir tepki bölgesi bekliyor. Bunu ortaya çıkarmak için de ben şöyle aşağıda bulunan şu görünüyordur umarım videoda. Sabit VWAP aracı var. Kullananlar vardır. Bunu şu swing hareketin en tepe noktası bakın burası. Buraya bir kez tıklıyorum ve bana burada 3-12, yani az evvel belirlediğimiz şu direnç aralığı var ya, bu bölgeyi verdi. Bir de burada şu swing hareket bakın şöyle gelmiş en aşağı bura ve buradan yukarıya hareket başladığı için bir de şu bölgeye bir şöyle atmak istiyorum. Bir web. Bu da aşağı taraftan mı yukarıdan mı bizi karşılayacak? Evet. Yani şu anda arkadaşlar özetle XRP'de küçük zaman dilimlerinde aşağı yönlü satış baskısı devam ediyor diyebilirim sizlere, günlük ve 4 saatlikte, ama yüksek zaman dilimlerinde yine yükseliş hareketinin devamının gelebileceğini bizlere söylüyor. Eğer ki biz yukarı yönlü bir hareket bekliyorsak parçalı alım, spot alım yapacaklar. Özellikle şu beyaz bölge dediğimiz 2.79.15, 2.80 ve 2.65 aralığını değerlendirebilirler. Buradan alınacak bir işlemi de şu yukarı bölgelere 3.18, 3.17'lere kadar tutabilirler. Orada bir kısmını satıp devam da edebilirler, bilemiyoruz. Çünkü orada fiyat karşımıza nasıl bir hareket sergileyecek, ne çıkaracak karşımıza bilmiyoruz. Ama short işlem için de şu anda geç kalınmış gibi duruyor biraz. Yani şurada çünkü artık çok kararsız bir yapı var grafikte ve açık likiditeler var. Buradan short denemek benim nazarımda riskli. Dolayısıyla long pozisyon kurgusuyla bu bölgeden ve şu aşağı bölgeden, işte şu VWAP'in geldiği 2.60 seviyelerinden yukarı yönlü işlemler denemek bu süreçte bence biraz daha mantıklı bir karar olacaktır diye düşünüyorum. İstediğiniz farklı pariteler varsa incelememizi, video çekmemizi istediğiniz, bunları yorumlara belirtebilirsiniz. Kanala abone değilseniz henüz yeni videolardan haberdar olmak için, Ichimoku eğitimlerinden istifade etmek, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bunlar bana gerçek anlamda destek olduğunuzu gösterir ki yeni videolar çekebilirim. Bu sayede herkese kazançlı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.